Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir yöntemle sizlere baklava tarifi hazırlıyorum. Hamur açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. Evet, hamurumuz için 1,5 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet tam yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu homojen olana kadar karıştıralım. Evet, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Tezgaha aldıktan sonra şöyle 10 dakika boyunca yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 8 eşit olacak şekilde keselim. Bezeleri pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuralım. Nişastaya bulayarak hafif bir şekilde elimizle açalım. Evet, bezeleri şöyle bir tepsiye alalım. Üzerini kapatarak 30 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri şöyle yuvarlak olacak şekilde açalım. Fazla büyütmenize gerek yok. İlkini ben fazla büyütmüşüm. Bu kadar büyütmenize gerek yok. Videodaki gibi keselim. Biraz nişasta serpelim ve katlayarak ortada buluşturalım. Aşırı derecede nişastalamayalım. Açarken zorlanma oluyor. Hafif bir şekilde üzerini kaplaması yeterli. Evet, kenara kaldırarak üzerine örtelim. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Kesiyorum ve katlayarak nişastalıyorum. Evet, diğerlerini yanına alarak dinlenmeye bırakıyorum. 300 gram tereyağı saf, 1 su bardağı sıvı yağını karıştıralım. Evet, dinlendirdiğimiz hamurları tezgaha alalım. İlk aşamada merdane ile şöyle patlatmadan nazikçe açalım. Daha sonra oklavaya sararak inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Evet, hamur dinlenmiş olduğu için çok kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Ve bu yöntemle kat kat oluyor. Saatlerimizi almadan kısa sürede tepsiler dolusu baklava hazırlayabilirsiniz. Üzerini hafif bir şekilde yağlayalım. Ve videodaki gibi çok ince olacak şekilde ceviz serpelim ve rulo şekilde saralım. İlk aşamada oklava ile deniyorum.
Daha sonrakileri elimle rulo yaparak hazırlıyorum. Oklavaya hiç gerek yok. Elinizle sarabilirsiniz. Evet, videodaki gibi hazırlamaya devam edelim. Bu hamurla dilediğiniz baklavayı hazırlayabilirsiniz. Ben böyle uzun şeritler halinde hazırlıyorum. Daha sonra fırın tepsisine uzunlamasını olacak şekilde alıyorum. Evet, diğerini de şöyle açarak düzeltiyorum. Evet, diğerlerini de aynı yöntemle açarak hazırlamaya devam ediyorum. Böyle kalem şeklinde kıyır kıyır tek lokmalık gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifimi bayramda sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Üzerine bolca tereyağından fırça yardımıyla sürüyorum. Kalan iki yufkayı da açtım. Şöyle küçük bir yuvarlak tepsim var. Onun ebatında kesiyorum. Kestikten sonra da tepsiye döşüyorum. Düzgün olan iki parçayı üzeri için ayırdım. Kenarlarını da şöyle keserek altına döşüyorum. Evet, ceviz serpiyorum. Cevizim az olduğu için bir miktarının ceviz, bir miktarını Antep fıstığı döşüyorum. İkinci hamuru da üzerine alalım. Ve keskin bir bıçak yardımıyla baklava dilimi olacak şekilde keselim. Kalan yağı üzerine gezdirelim. Evet, yağladıktan sonra vaktiniz varsa mutlaka tatlılarınızı dinlendirin. Daha sonra dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Havuç dilim baklavayı da videodaki gibi bombe hazırlıyorum. Baklavam fırına girmeye hazır. 175 dereceli alt üst fırının alt tarafına alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye düşürelim. Tepsiyle de 1 saat pişirmeye bırakalım. Evet, diğeri kenara kaldıralım. Biraz dinlensin. Şerbetimiz için 3,5 su bardağı toz şeker. 4 su bardağı içme suyu. Isıtmaya bırakalım. Kaynayan sıcak suya şekerimizi ekleyelim. Eriyene kadar karıştıralım.
Çeyrek limonun suyunu sıkalım ve kaynatmayı bırakalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika orta ateşte kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Bir saat sonra üzerindeki tepsiyi aldım. Dereceyi 160 dereceye düşürdüm. 1 saat 20 dakika toplamda pişirdim. Şerbetimi kontrol ediyorum. Çok güzel kıvam almış. Altını kapatıyorum. Pişen baklavamı da hiç bekletmeden hemen fırından çıkartıyorum. Diğerini veriyorum. Evet, şerbetin ve tatlının ilk 3 dakika sıcaklığı çıksın. Evet, ikisini ilk sıcaklığı geçtikten sonra 3 aşamada şerbetimizi gezdirelim. İkinci aşamayı şöyle 2-3 dakika sonra verdim. Şöyle çok az dibinde bıraktım. Soğuduktan sonra üzerine gezdirelim. Evet, tatlımızı soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde ikram edebilirsiniz. Kıyır kıyır çubuk baklavamız yemeğe hazır. Yapımı gerçekten çok kolay. Herkes evinde hazırlayabilir. Diğer baklavamı da fırından çıkardım. Daha sonra şerbetleyeceğim. En son üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Şöyle sizlere tekrardan yakından göstermek istiyorum. Muhteşem oldu, mutlaka deneyin. Şöyle kıyırlığını sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.